Merhaba, Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Yaklaşık bir yıl kadar önce videomuzu izleyenler bilirler. Bahar'a yanak dolgusu yapmıştık, elmacık dolgusu yapmıştık. O zamanlar Bahar'ın yanakları dümdüzdü ve böyle üzgün, yorgun bir ifadesi vardı. Bir yıl geçmesine rağmen gördüğünüz gibi hala yanaklar aslında fena değil ama biraz daha istiyoruz. Ne yapacağız? Çadır kuracağız. Çadır kuracağız. Bu yaptığımız işlemin ne gibi avantajları var? Bize neler sağlıyor? Sadece yanağa volüm vermiyor aslında. Çok farklı kazançlarımız da var. Bu nasıl oluyor bu kazanç? Biz yaşlanmaya başladıkça şu kısımda bir erimemiz oluyor. Bu kısım eriyince yanak böyle düşüyor. Düşünce nazolabial dediğimiz şu oluklar belirginleşiyor. Üstelik de şuradaki düşme de belirginleşiyor. Biz eğer buraya birkaç doğru noktaya, çok stratejik noktaya dolgu koyarsak mesela şöyle, o zaman ne oluyor? Hem nazolabial dediğimiz o burun kenarındaki oluk kalkıyor, hem buradaki bu düşme düzelmiş oluyor. Hem de bir şey daha var, önemli bir şey bu, benim çok hoşuma gidiyor. Biz normalde kaz ayaklarına şu kısımlardaki kırışıklıklara botoks yaptığımızda eğer buraya biraz fazla kaçırsak gülüşümüzün estetiği bozuluyor. Ama buraya doğru noktaya eğer dolgu koyarsak ki gülelim bir ki Bahar'ın kırışıklıkları şuraya kadar inerdi bir yıl önce güldüğünde şuraya kadar iniyordu. Bayağı geniş alanda bir kırışıklık vardı. Eğer biz o geniş alana botoks yaparsak gülüşümüz biraz bozuluyor. Yani o doğallığını yitiriyor. Hoşumuza gitmiyor o etki. O nedenle buraya botoks yerine dolgu yaptığımızda buradaki kırışıklıklar açılıyor. Burada tatlı bir volüm elde etmiş oluyoruz. Yüz yukarı kalkıyor. Bakın ne kadar çok kazancımız var. Hem de buradaki dolgunluk böyle gençliğin şeyidir, ifadesidir. Daha genç ve dinamik görünür insanlar. Bunu da sağlamış oluyoruz aynı zamanda. O zaman çok konuşmayalım, yapalım. Yapalım. Hazırım ben. Tamam, hazırız. Şimdi önce bir çizimimizi yapalım. Nerede kalacağız? Sınırlarımız nereler? Tabii öncesinde uyuşturduk lokal anestezi kremimizle. Evet, diğer tarafı da çizelim. Tamam. Planımızı yaptık. Uygulama planımızı. Şimdi uygulamaya geçebiliriz. Teşekkürler. Tabii ki önce uygulama yapacağımız bölgede cilt temizliğimizi yapıyoruz. Önceden yaptık ama yine tekrarlıyorum. Çünkü dolgu uygulamasında dezenfeksiyon çok önemlidir. Cildin üstündeki mikroorganizmaları cildin altına itmemize sebep olabilir iyi temizlik yapılmazsa. Bu nedenle çok önemli. Zaten gireceğim nokta 1-2 nokta olacak. O nedenle gireceğim noktayı çok iyi bir şekilde temizliyorum. Şunu belki birazcık hissedebilirsin. Ondan sonra hissetmezsin. Özür diliyorum. Tamam. İyi misin? Hı hı. Bu kullandığım tabi iğne değil. Ucu künt bir kanül. Onun için hiç acımaz. Dokuyu zedelemez. Kolaycacık da geçti. Önemli bir iki noktamıza dolgu uygulamasını yapıp bitireceğiz. Bu kadar işte. En acılı kısım buydu. İyi misin? Ağrın var mı? Yok hocam, çok iyiyim.
Değil misin? Hı. Yani bu acılı bir işlem değil, hissiyatlı bir işlem. Biraz hissiyatı var ama çok değil. İşte bak, yükseldi bile. Tatlı elmacıklarım. Tatlı şeymacıkların oldu yine. Aslında tam sıfırlanmamış. Hep şunu soruyorlar bize, işte bir yıl sonra tamamen eski haline mi gelecek? Hayır. Mutlaka bir miktar dolgu kalıyor. Bu %10 olabilir, %20 olabilir, %5 olabilir. Kişiden kişiye değişiyor. Şuraya çok girmiyorum çünkü yüzü büyütebilir. Yeterince bence kalktı. Ama şu kısma da birazcık yapabiliriz. Çünkü daha önceden dolgu yaptığımız için bir dolgunun 3'te 1'ini kullandım. 3'te 2'sini kullandım neredeyse. O bile yetti. Ama daha önce kaç dolgu yapmıştık? 4 dolgu falan 4 dolgu yapmıştık, evet hocam. Şimdi mesela bu tarafa 3'te 2 dolgu yetti. Şimdi ben bu dolguyu başka yerlerde kullanabilirim rahatlıkla. Bir miktar daha belki şuraya yapılabilir. Oraya da yapayım. Çok az bir miktarda. Şöyle dönmeni rica edeceğim. Şöyle. Teşekkür ederim. Birazcık da başımızı aşağı indirelim. Burada derin yapmak çok önemli. Hem dolgu uzun kalıyor hem de cildi çok güzel gösteriyor. Daha güzel gösteriyor. Eğer burada yüzeyel yaparsak yine gülüşümüz bozulur. Gülerken birdenbire yanak fırlayabilir. Onun için bu bölgede derin çalışmak çok önemli. Belki onu fark ediyorsunuzdur siz. Hani etrafınızda görürsünüz. Güldüğünde yanak buradan böyle fırlayıverir. Birden çok ciddi bir yükselme olur ama bu yüzeyel uygulamalarda olacak bir şey. Derin uygulamalarda böyle bir şey görmeniz mümkün değil. Geçmiş olsun. Yanağımız oldu bence. Elinize sağlık hocam. Bakalım gülelim. Bak şurasıyla şurası arasında güzel bir fark var. Aşırı uygulamayı da sevmiyoruz. Burada bir yükselme oldu. Buradaki kırışıklıklarımız daha da azaldı. Ve şurada tatlı bir dolgunluk elde ettik. Evet, yanağımızın bu kısmında hafif bir dolgunluk sağladık. Aşırıya da kaçmadık. Ama buradaki yükselmeyi biraz daha arttırmak için biraz daha yapılabilir. Ama öncelikle benim yapmak istediğim başka bir nokta var. Hem burayı yükseltmek hem yüzü geriye almak için. Zon 3 dediğimiz şu hatta çalışacağım. Yani şuraya birazcık dolgu yapacağım. Şuraya birazcık, şuraya birazcık. O zaman ne olacak? Yüz bu şekilde gerilmiş olacak. Şuradaki sarkma gerilmiş olacak. Özellikle şu kısım açılmış olacak. Biz eskiden direkt buradaki çizgilere dolgu yapardık. Yani seneler önce, 10-15 sene öncesinden bahsediyorum. Tabii dolgu teknikleri çok değişti. Yüz anatomisini biz şimdi daha iyi biliyoruz. Yüzün daha güzel olması için, altın orana yaklaşması için ya da daha genç görünmesi için hangi noktalara dokunmamız gerektiğini daha iyi biliyoruz. O nedenle yüzün ön kısmını ağırlaştırmaktansa arka kısmında çalışmayı tercih ediyorum. O yüzden şimdi buraları birazcık daha yapacağız. Dolgumuz var. Evet, şimdi zon 3'e de çalıştım. Aslında buradan baktığımda ben çok net görüyorum yüzün nasıl yükseldiğini. Şuradaki hafif böyle çene hattına da birazcık dokundum. Zon 3'te çalıştım şu hatta. Şu çene hattı biraz daha keskinleşti. Çünkü yüz yukarıya doğru kalktı. Daha aslında ince görünüyor yüzü. Şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Hani buradaki tarafla buradaki taraf. Burası daha dinamik ve daha güzel görünüyor şekli. Yüzümüzde yukarı kalktı. Bunun etkisini aslında şu anda bile görüyoruz ama bir ay sonra dolgu işte dokuya uyum sağladığında oradaki elastikiyeti çalışmaya başladığında çok daha güzel oluyor. Çünkü hastalarımdan ben şu sözü duyuyorum hep. Hocam bir ay sonra fark ettiler. Sende bir güzellik var. İşte iyi dinlenmişsin herhalde. Yani bir şey yapıldı değil ama bir dinamizm, bir gençlik, bir hoşluk var şeklinde algılanıyor. Önemli olan da budur zaten. Yüzün cilt uyumu kalitesini de çok arttırıyor dolgu. Yani ben hissediyorum onu cildimde. Cildim de güzelleşiyor yani dolguda. Parlıyor. Çünkü nem verdiği için şimdi bir yıl boyunca cilt altına nem verildiğini düşünün. Devamlı 7-24. Öyle olunca tabii cilt kalitesi de artıyor. Nemli kalıyor cilt, kırışıklıkların oluşması engellenmiş oluyor.
Sen hatırlamazsın Bahar'cığım diyormuşum. Buralardaki karışıklıklar tamamen kayboldu. Evet, insan eski halini çok çabuk unutuyor. Tamam, Unutmak evet, istiyor. Evet. Yani zaten zor bir yüz değil. Küçük dokunuşlar yaptık. Ama bu küçük dokunuşlar da insanı mutlu etmeye yetiyor. Elinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Acıyor mu? Şuradan geçerken ama çok rahat geçti. Bu da yine daha önce yaptığımızın etkisi tabii. Ne güzel kar yağıyor. Karlı bir günde çekim yapıyoruz. Baharın manzarası, kar manzarası. Evet. Değil mi? İyi miyiz? Hı hı. Tamam, bu da son dokunuşumuz. Tamam. Okey. Burada bizim bir boşluğumuz oluyor. Baharın aslında fena değil. Öyle çok fazla bir boşluğu yok ama gene de küçücük bir dokununca daha da güzel oluyor. Acı var mı acı? Bu da ip etkisi diyorum ben buna. Bu şekilde. Tam ipleri koyduğumuz hatta koyuyoruz dolguyu. Hem böyle yüzü genişletmemiş oluyoruz hem eşit bir şekilde dağıtmış oluyoruz. Onun için bu nokta çok önemli. Buralar. Pardon. Böyle göründüğü gibi değil. Gerçekten acımıyor. Çünkü bu kanü ve ucu künt olduğu için dokuya da zarar vermiyor. Bitti. Burası da bitti. Evet, küçük dokunuşlarımız sona erdi. Yanaklarımıza zon 3 dediğim şu hatta dokundum. Yüzümüz yukarı ve geriye geldi. Böyle bir işlem yapılmış görüntüsü yok. Biraz tazelendik sadece. Lift oldu yüz. Biraz daha üçgen oldu yüz. Şuradaki düşüklüklerimiz çok azıcık vardı. Azaldı. Tabii Bahar gibi güzel bir yüzde bunu yapmak kolay. Ama Elinize sağlık hocam. Bunu mesela dozunu da arttırarak başka yüzlerde de yapabiliyoruz. Şeyler çok önemli, dokunduğumuz noktalar çok önemli. Bazı yüzlerde mesela çeneye dokunmamız gerekiyor. Çeneyi biraz sivriltmemiz yüzün incelmesini sağlayabiliyor ama bu yüzde gerekli olmadığı için sadece şu alanda çalışarak tedavimizi tamamlamış olduk. Elinize sağlık hocam. Teşekkürler. Bir başka uygulama videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.